Adab Muhammed bin Abdullah el-Hani Mevlana Halid Ziauddin Bağdadi Kuddise Sirruh Şemaili: boyu uzun, cüssesi heybetli, başı büyük, rengi beyaz kırmızı karışık, gözleri iri ve siyah, burunlarının ortası yüce, dişleri seyrek, yüzü gökçek, sakalı siyah ve büyük, göğüsleri geniş, kolları uzun, vakarı ve mehabeti meşhur ve güler yüzlüydü. Hazreti Osman Zinnureyn neslindendi. Allame ve müceddit idi. 1193'te Osmanlı Devleti vilayeti olan Musul'da Şehrizor'da doğmuştur. Nesepleri Hulefâ-i Raşidinden Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh'e varır. Gençliğinde ilme çok hevesliydi. Süleymaniye'de zamanın büyük alimlerinden sarf, nahi, fıkıh, şerh-i celal, mantık, mutavvel, kelam, hikmet ve sonra Bağdat'ta usulü hadis, tefsir gibi alet ve gaye ilimlerini tahsil etti. İlme doymayarak civar beldelerde yine mütehassıslarını bularak hesap, hendese, usturlab, heyet ve diğer zahiri ilimleri ikmal eyledi. Bundan sonra ledünni ilme hevesi arttı. Evvela hac farizasını eda maksadı ile Harameyn-i Şerifeyn'e gitti. Yolda Şam'a uğradı. Orada büyük hadis alimlerinden hadis-i şerif okudu. Bir Kadiri şeyhinden Kadiri dersi ve icazeti aldı. Sonra haccı eda etti. Dönüşte yine Süleymaniye'ye geldi. Muhammed Derviş Azimabadi Hazretleri ile görüştü. O da Hindistan'da Abdullah Dehlevi Hazretleri ile görüşmesini, onun hizmet ve sohbetlerinde bulunmasını tavsiye etti. Bu isim kendine Hicaz'da Beytullah civarında bir meczup tarafından da tavsiye edilmişti. Hazreti Halid bu tavsiyeleri tuttu. Yaya olarak Hindistan'daki Dehla'ya gitti. Bir senede oraya vardı. Şah Abdullah Dehlevi Hazretlerini buldu. Nazla, niyazla kabul olundu. Orada gece gündüz 5 ay hizmette bulundu. Bu gidiş ve kabul olunuş şöyle özetlenir. Mevlana Halid bu kadar çok dini ve dünyevi ilimlere sahip olmasına ve bunları talebelere okutmasına rağmen tatmin olamıyor, bunalıyor, muhakkak bir kamil mürşit arıyordu. Ona bir ledünni ilim de lazımdı ki bu zahiri ilimleri tatbik mevkiine koyabilsin. İşte bu gayret ve arama sırasında aldığı tavsiyelere uyarak Hindistan'da Şah Abdullah Dehlevi Hazretlerinin yolunu tuttu. Hazreti Halid arkadaşlarıyla yola çıktı. Bir sene zarfında Dehla'ya vardı. Şah Abdullah Dehlevi'nin hankâhına varıp müracaat ettiler ve kendilerini tanıttılar. Süleymaniye, Bağdat ve Şam alimlerinden El-Hac Mevlana Halid Ziauddin refikleriyle Hazreti ziyarete geldiler. Abdullah Dehlevi Hazretleri durumu manen bilmekle beraber avludakilere haber gönderdi. Halid kalsın, beraberindekiler eşyaları ile birlikte memleketlerine dönsünler. Emir yerine getirildi. İkinci emir, Halid, hankâhın abdesthanelerini temizlemek hizmetine başlasın. Başlar, itiraz etmeksizin elde süpürge ve su kovası, yüzde derin ve tatlı bir tebessümle hizmete devam eder. Günler geçer, aylar geçer fakat Abdullah Dehlevi Hazretleri yüzünü göstermezler. Aynı hal gece gündüz devam eder. Derken bir gün yorgunluk hali ağır basıp nefsi zayıf bulur, Halide yüklenir. Ey Bağdat ve Şam diyarlarının büyük alimi, Aniya ikliminin Mevlana Halid'i! Deli mi, veli mi olduğu belirsiz kişinin bir tek sözüyle kalkmış, dağlar, beller, diyarlar aşmış gelmişsin, aradığını bulamamışsın. Hani mürşidi kamil? Durmadan sana pislik temizlettiriyorlar. Ledünni ilim nerede?
Seyr-i sülük bunun neresinde? Birden Halid'in mayasındaki ihlas şimşek gibi çakar. Nefis, uzatma, gerekirse buraları sakalımla süpürürüm der ve işine aynı ihlasla devam eder. Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri pencereden avluya bakarlar. Görür ki Halid'in elindeki süpürgeyi ve kovayı melekler taşıyorlar. Çağırır. Ya Halid, gel. Halid pür edep gelir. Abdullah Dehlevi, oğlum Halid, ilmin cihanı tutmuş, bilgin dünyaya kafi. Tek noksanın bunlardan nefsinin duyduğu gurur ve kibir idi. Onu ayaklar altına aldın, işini melekler görür oldu. İkinci emir, mensup olduğumuz seyyidlerimiz şeriat, tarikat, marifetle hakikate erenlerdir. Bu zamanda müceddit olarak sen onların son halkasısın. Şimdi git, bütün iklimleri irşad et. Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri, Müceddit Mevlana Halid Ziauddin'in atının özengisini tutar, onu atına bindirir. 7 iklimi irşad etmek üzere Bağdat istikametinde ufka doğru atını sürdürür ve onu gözyaşlarıyla yolcu eder. Son görüşmede Nakşi, Kadiri, Sühreverdi, Çeşdi ve Kübrevi tariklarından icazet aldı. 1226 senesinde tekrar Süleymaniye'ye geldi. 35 yaşında irşada başladı. Sonra Bağdat'a geldi. 7 sene talebe yetiştirdi. Sonra Şam'a geldiler ve Salihiye'de kurdukları dergâh-ı şerifte her gün sohbet yapıp türlü talim ve terbiyelerle yakın zamanda binlerce mürid, yüzlerce halife yetiştirdiler. Şam'a Bağdat'tan geldikleri için ona Mevlana Halid Bağdadi diyorlardı. Müceddit olarak şeriata ve tarikata muazzam bir asr-ı saadet neşesi veriyorlar. Yüce din ve yol karışmış olan batıl adet ve akidelerden temizleniyor, akıtar-ı aleme bu yüce himmetin nurları yayılıyordu. Hazreti Halid, zahir, batın ilimlerinde görülmedik bir vukufa sahip olup, herkese irşadı ve teveccühü galip, tesir ve iradede emsaline üstün, mazhar-ı kül bir zat idi. Çok hadis-i şerif okurdu. Divanı ve diğer telifatı meşhurdur. 1253'te Şam'da Salihiye'de sinni saadet olan 63 yaşında vefat ettiler. Kabirleri ziyaretgahtır. Hala feyzi cari, himmeti âlidir. Silsilede emaneti Şah Ali Abdullah Dehlevi'den almışlardır. Himmetiyle kalbi salik pürziya diye anılır.